Herkese merhabalar. Bugün Hatay'dayım. Hatay'da güzel bir av geçirdim. Karamağara Hatay bu ara. Yeni arkadaşlarla da tanıştım orada. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben beğendim. Özellikle doğası muhteşem. Çok sıcak bir gün. 40 derecelerde. 40-41 derecelerde değişiyor. Ama olsun, sıcak da olsa balıktan vazgeçemiyoruz maalesef. Yaklaşık ben de 240 kilometreden Hatay'a geldim. Yani Gaziantep'ten. Tanıyanlar biliyor. Ben İstanbulluyum esasında. İş nedeniyle Gaziantep'e taşındım. Ancak birçoğunuz gibi ben de balık sevdasından vazgeçemedim. Haliyle de nerede olursanız olun buralardaki meraları ve avlak yerlerini arıyorsunuz. Biraz Karamağara civarındaki görüntüleri paylaştıktan sonra hemen av videosuna geçeceğim. Çok fazla bir şey yakalayamadık. 3 tane balığımız var. Genelde kısır geçti. Bizi tekneyle alan arkadaş, ona sorduk nedir balık durumu diye. Son zamanlarda pek bir hareketlilik olmadığını öğrendik kendisinden ama ufak tefek çıkabiliyor. Bu tamamen şans. Özellikle oltanızı attığınız yerde sürüye denk gelirseniz alıyorsunuz. Gelmezseniz yapacak bir şey yok. Bugün özellikle biraz akıntılıydı. Su bulanıktı ve bayağı dalgalıktı ama normalde balık için dalga iyi bir şey. Yani genelde balıkları dalgalı havalarda alıyoruz ama bugün dediğim gibi sayı 3'te kaldı. Diğer gruptaki arkadaşlarda da fazla balık yoktu. 2 tane balık almış onlar da. Ama doğa güzel. Güzel bir gün geçirdim. Kafa olarak dinlendim. Şimdi Gaziantep'e dönüyorum ailemin yanına. Biraz da onlarla hasret giderelim. Kısaca böyle bir bahsetmek istedim. Bu arada bu merada avlanmak isteyenler için bir uyarıda bulunmak istiyorum. Meraya iniş gerçekten çok tehlikeli. Yani dik bir yamaçtan deniz seviyesine ulaşıyorsanız. Yani bir kaymanız durumunda ki yanınızda çanta ve kamışlar olacağı için ben tehlikeli buldum biraz. Ondan sonra başka kayalıklardan tırmanarak bir de meraya ulaşma gibi sorunumuz var. Ki dediğim gibi çanta ve kamışlarla bu durum çok tehlikeli oluyor. Alternatif sunmak isterim onunla ilgili. Tabi bu arada yanınıza da muhakkak sinek kovucu alın. Dün akşam ben meraya indiğimde akşam üzeri olmak üzereydi. Güneş batmak üzereydi. Öyle bir sivrisinek saldırısına uğradım ki bildiğiniz gibi değil. Bir tane tekneci arkadaş geldi. Bizi kurtardı oradan. Sinek kovucu muhakkak yanınızda olsun. Aksi halde kevgire dönersiniz söyleyeyim. Bahsetmişken tekneci arkadaş dediğim gibi telefonunu kabul ederse videoya ekleyeceğim. Kendisini arıyorsunuz. Gelip sizi bulunduğunuz yerden alıyor. Hatta daha düzgün meralara da bırakıp atıyorum 3-4 saat sonra ya da bir gün sonra sizi tekrardan oradan alabiliyor cüzi miktar karşılığında. Bu da alternatif olsun. Ki ben bunu daha sağlıklı, daha güvenilir bulduğum için onu uyguladım açıkçası. Sadece sabah inişi kendim yaptım ama dediğim gibi kayıyorsunuz. Kaydığınız anda da artık arka taraflarda aşınmalar olabiliyor. Her taraf taş, her taraf kaya ve çok dik bir yamaç dediğim gibi. Gerçekten sıkıntılı. Burası sıkıntılı. Bir de deniz seviyesine indiğinizde bulunduğunuz yerden atamıyorsunuz. Sağa ve sola gitmek durumundasınız ve buradaki kayalar inanılmaz keskin ve düşme tehlikesi yüksek olan yerler. Dediğim gibi tavsiyem aklınızda bulunsun. Tekneci arkadaş gerçekten o da hayran kaldım kendisine. Usta bir arkadaş. Kayalara tekneyi değdiriyor. O derece ki inanılmaz dalgalı bir havada bile sabit tutabiliyor tekneyi. Ama hareketlerini izledim. İleri geri yapıyor. Gerçekten ustalaşmış bu konuda. Sizi her türlü kayalıklardan alabiliyor ve bırakabiliyor. Dediğim gibi çok güvenli bir şekilde tekneyle gidip gelmek kayalıklara. Hatta daha farklı yerlerde arkadaş önerebilir size. Onu da dediğim gibi değerlendirin.
görsem de kendi gözünle gördük her zaman daha iyi, daha güzel. Burada da balık ekmek varmış. Her yer uçurum. Hatta benim bulunduğum nokta bile direkt aşağı doğru uçurum oluyor. Şurada da çok güzel bir yer yapmış bizim köfteci burada. Masaları, sandalyeleri attı mı buradaki manzara inanılmaz. Çok da güzel bir esinti var. 40 derece sıcak var ama buradaki rüzgar sayesinde bunu hissetmiyorsunuz. Arada manzara da yanında bonus olarak geliyor. Hiçbir hareket yok ya. Bilmiyorum yani, jig atıyoruz, sahte atıyoruz, hiçbir şey yok. Akıntı var yok. Bilemiyorum ama en ufak bir hareket yok yani. En kötü yazılı olması lazım, o da yok. Merhaba. Yatır yere, yatır.
Helal olsun. Hadi bakalım. Oo, alıştın ha. Son anda kaçtı. Evet, günün sonunda bunlar var ha. Onları da yakalayan ustamız burada. Başka da bir şey çıkmadı. Çok ilginç. Millette var mı acaba? Ben takip ettim, hiç aldıklarını görmedim. Oynak Yani. da olmadı açıkçası. Aynen, ben de bayağı dikkat ettim ama. Balıkçı arkadaş da öyle diyor. Bu aralar kısır diyor. Pek bir şey çıkmıyor diyor da. Rüzgarın gazabına uğradık ya. Yani aslında çalkantılı olması iyi ama Takımımız için takım attık tabii. Yani gördük takımımız olsaydı biraz daha farklı olabilirdi. vallahi işte atıyorsun ya. Aslında var ya, balık olsa her şeye atlar. Çok içeride kalıyor. Ama böyle. az, biraz daha az. Yani kesat balık ki gelmiyor. Kumurkanın en kötü yerlerinden birisi diyebilirim biraz. Doğrudur. Yani çok içeride kalıyor ve ayak altında. Herkes zaten buradan girip çıkıyor. Yani